Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'ndeyiz. Sahnede bir teknoloji devi, bir fütürist Edmund Kirsch ve öyle bir vadi var ki insanlık tarihinin en büyük sorularını cevaplayacağını söylüyor. Ama o gece, o sahnede beklentilerin çok ötesinde kanlı bir şey yaşanacaktı. Hadi gelin bu inanılmaz iddianın ve ardındaki o karanlık sır perdesinin içine dalalım. Ama durun, her şey o sahnede başlamadı. Sadece birkaç gün önce Kirsch, dünyanın en güçlü 3 dininin liderleriyle gizli bir görüşme yaptı. Onlara uyarısı hem netti hem de evet, ürkütücüydü. Aynen şöyle dedi. Temellerinizi sarsmayacak, onları paramparça edecek. İşte bu, kopacak fırtınanın ilk işaretiydi. Ve sonra pat! Milyonlarca insanın canlı yayında izlediği o anda her şey paramparça oldu. Kirsch tam da o büyük sırrı açıklayacakken susturuldu. Ve bu suikast onun keşfini basit bir bilimsel buluştan birilerinin uğruna cinayet işlemeyi bile göze aldığı ölümcül bir gerçeğe dönüştürdü. Peki neydi bu keşif? Edmund Kirsch ne bulmuştu da hayatına mal oldu? İşte şimdi bu soruların izini sürme ve uğruna can verilen bu sırrı birlikte çözme zamanı. Peki kimdi bu Edmund Kirsch? Öyle sıradan bir dahi falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Geleceği adeta okuyabilen bir vizyonerdi. Ama bunu kahin olduğu için yapmıyordu, hayır. Onun sırrı oyun teorisi ve bilgisayar modellemesiydi. Yani sistemlerin gelecekteki davranışlarını soğuk, net verilerle tahmin ediyordu. Hani bugün hepimizin konuştuğu bulut bilişim, sürücüsüz arabalar var ya, işte bunları yıllar önce söylemişti. Ve tabii tüm bu dehasının yanında inanç sistemlerini sık sık karşısına alan açık sözlü bir ateist olması onu daha da tehlikeli yapıyordu. Kirsch'in iddiası şuydu: benim keşfim, insanlığın var olduğu günden beri kendini sorduğu o iki devasa soruya nihayet bilimsel bir cevap getirecek. Düşünün, sadece felsefelerin değil, tüm dinlerin, tüm inanç sistemlerinin üzerine kurulduğu o iki temel soru. Kirsch'in argümanı gerçekten çok zekice. Diyor ki, bir bilgisayara nereden geldik diye sorduğunuzda eğer yeterli verisi yoksa ne der? Yetersiz veri. Bu kadar basit. Ama insan beyni işte o boşluğu hiç sevmez. Bilgi eksik olduğunda hemen kendi cevaplarını uydurmaya başlar. İşte mitolojiler, dinler, Kirsch'e göre hepsi bu boşluğu doldurma çabasından ibaret. Ve işte o iki soru tüm meselenin kalbi. Nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Kirsch'in ölümünden sonra geride bıraktığı o sunum tam da bu iki gizemi aydınlatmayı vaat ediyordu. Kökenimiz ve kaderimiz. Hadi ilkiyle başlayalım, en büyüğüyle, kökenimiz. Kirsch'in keşfinin ilk bölümü yaşamın başlamak için bir yaratıcıya hiç de ihtiyaç duymadığını kanıtlamayı amaçlıyordu. Cevabın anahtarı fiziğin en temel yasalarından birinde saklı: entropi. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Evren, düzenden çok düzensizliği, kaosu sever. Her şey zamanla dağılıp daha basit bir hale gelme eğilimindedir. Masaya koyduğunuz sıcak bir kahvenin zamanla soğuması gibi. Enerji dağılır, düzensizlik artar. Peki ama son derece düzenli, inanılmaz karmaşık bir yapı olan yaşam, bu kaçınılmaz kaos yasasının neresinde duruyor? Biz bir istisna mıyız? İşte Kirsch'in teorisinin dehası tam da bu soruda yatıyor. Yaşam entropiye bir istisna değilse, diyor, ya tam tersi ise, ya yaşam evrenin düzensizlik yaratmak, yani entropiyi arttırmak için kullandığı en etkili, en sofistike araçsa, bu bakış açısını tamamen tersine çeviren bir fikir. Bizim varlığımız evrenin temel amacına hizmet ediyor: enerjiyi dağıtmak. Sadece bir teoriyle kalmadı tabii. Kirsch, E-Wave adını verdiği devasa süper bilgisayarını bu fikri test etmek için kullandı. Sanal bir ilkel dünya yarattığı okyanusları, kimyasalları ve sisteme sadece tek bir fiziksel komut verdi: enerjiyi mümkün olan en verimli şekilde dağıt, yani entropiyi artır. Sonuç ne mi oldu? Sistem bu amaca ulaşmak için deneye yanıla giderek daha karmaşık yapılar oluşturdu ve en sonunda enerjiyi dağıtmanın en mükemmel yolu olan kendi kendini kopyalayan bir molekülü icat etti. Evet, DNA'yı, yani yaşamı. Hiçbir ilahi müdahale olmadan, sadece fizik yasalarıyla. Kirsch'in vardığı sonuç, binlerce yıllık tüm yaratılış hikayelerine adeta bir meydan okumaydı. Aynen şöyle diyordu: bizler entropinin kaçınılmaz bir sonucuyuz. Yaşam evrenin amacı değil. Yaşam evrenin enerjiyi dağıtmak için yarattığı bir araç. O kadar. Yani ilahi bir kıvılcıma gerek yok. Bizler fizik yasalarının doğal bir sonucuyuz. Kökenimizle ilgili bu sarsıcı açıklamadan sonra sunumun ikinci ve belki de çok daha rahatsız edici kısmına geliyoruz: İnsanlığın kaderi. Yani nereye gidiyoruz?
Bu resmi hepimiz biliyoruz değil mi? Okul kitaplarından biri gördüğümüz o meşhur evrim çizgisi. Milyonlarca yıllık, yavaş ve sancılı bir yolculuğun özeti. Peki bu çizginin sonunda ne var? Evrim bizimle bitti mi? Yoksa biz de bizden önceki türler gibi bir sonraki aşama için sadece bir basamak mıyız? İşte Kirsch'in bilgisayar modellemesi bu soruya gerçekten tüyler ürpertici bir cevap veriyor. Kirsch'e göre gezegenimizde sessiz sedasız yepyeni bir yaşam krallığı yükseliyor. Adı Teknium. Bu sadece robotlar ya da bilgisayarlar değil, sakın öyle düşünmeyin. İnternet, yapay zeka, akıllı telefonlar tüm teknolojinin bir araya gelerek oluşturduğu, kendi kendine adapte olan, çoğalan ve evrimleşen dev bir organizma bu. Ve en korkutucu olan ne biliyor musunuz? Bizim biyolojik evrimimizin aksine bu yeni tür akıl almaz bir hızla gelişiyor. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Biyolojik evrim, yani bizim evrimimiz milyonlarca yıl sürdü. Minicik adımlarla ilerledik. Ama teknolojik evrim sadece birkaç 10 yıl içinde logaritmik bir hızla patladı gitti. Aradaki fark, bir kaplumbağa ile bir jet uçağı arasındaki fark gibi. Ve işte geldik Kirsch'in modellemesinin o en sarsıcı, en korkutucu tahminine. 2050 yılına gelindiğinde bu yeni tür yani Teknium o kadar baskın bir hale gelecek ki Homo sapiens'i ortadan kaldıracak. Ama bu bildiğimiz türden bir savaş ya da istila olmayacak. Daha çok bir birleşme, bir soğurma olacak. Bizi içine alacak. Ama durun. Kirsch bunu bir felaket senaryosu, bir distopya olarak görmüyordu. Tam tersine. Ona göre bu evrimin bir sonraki doğal adımıydı. Biyolojiyle teknolojinin birleştiği, insanlığın yeni ve melez bir türe dönüştüğü parlak bir gelecek. İşte bu öngörü bizi kim olduğumuz ve gelecekte ne olacağımızla ilgili en temel sorularla yüzleşmeye zorluyor. Bu noktada karşımıza iki zıt görüş çıkıyor. Biri, Kirsch'e şiddetle karşı çıkan bir din insanının uyarısı. Edmund Kirsch, türümüzün ahlaki pusulasını yok etmek için her şeyi yapar. Diğeri ise Kirsch'in kendi umut dolu sözleri. Dileğim, felsefelerimizin teknolojilerimize ayak uydurması. Değişimin motoru korku değil, sevgi olsun. Yani bir tarafta bu geleceği insanlığın ruhunun yok oluşu olarak görenler var, diğer taraftaysa bunu evrimin kaçınılmaz ve aydınlık bir adımı olarak kucaklamak isteyenler. Ve sonunda Kirsch'in bize bıraktığı miras aslında bu kışkırtıcı sorudan ibaret. Bizler insanlık hikayesinin son sayfası mıyız, yoksa henüz hayal bile edemediğimiz yepyeni bir şeyin sadece ilk cümlesi mi? Sanırım bu sorunun cevabı geleceğe korkuyla mı yoksa umutla mı baktığımıza bağlı. Karar sizin.